Merhabalar, ben Yeşim. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda önümde gördüğünüz bu örneğin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Örnek oldukça kolay bir örnek. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir örnek. Şöyle yakından da bakacak olursak hafif kabartılı gibi duran bir örnek. Baklava şeklinde desenleri var. Dediğim gibi kolay bir örnek. Arkası da bu şekilde. Örnekte düz ve ters örgü kullanılıyor. Onun dışında herhangi bir teknik kullanılmıyor. Örülmeyen ilmekler var. Yani uyuyan ilmekler var. İlmekleri boş olarak alıyoruz örmeden. O şekilde örneğimizi oluşturuyoruz. Oldukça kolay bir örnek dediğim gibi. Elimdeki akrilik bir iplik 3,5 numara şişle ördüm. Şimdi birlikte yapacağımızsa pamuklu bir iplik. Yine 3,5 numara şişle öreceğim. Bakalım nasıl olacak. Şöyle yakınlaştırayım. Fazla yakın oldu. Evet. Evet, böyle yakından görünüşü de bu şekilde. 4 ve 4'ün katları şeklinde ilmek sayılarımızı ayarlıyoruz. Artı 1 ilmek. 4, 4'ün katları artı 1 ilmek. İlmek sayılarınızı yapacağınız çalışmaya göre ayarlayabilirsiniz. Ben şişime 4'ün katları artı 1 ilmek şeklinde 25 ilmek aldım. Örgünün ön yüzünde kurulumu gerçekleştiriyoruz. Bu yüzden arkada ben bir sıra ters örerek ön yüze geldim. Siz bunu lastik üstünde ya da herhangi bir yerde yapıyorsanız ön yüzde bir sıra ters gitmeden de başlayabilirsiniz. Kenardaki ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Birinci ilmeğimi. İpliğimi ön yüze çeviriyorum. Ve burada 1, 2, 3 ilmeği boş olarak sağ şişime geçiriyorum. İpliğimi arka yüze çeviriyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ön tarafa alıyorum. 1, 2, 3. Arkaya alıyorum. Bu şekilde bir örüp 3 boş ilmek, ilmeğin yönünü değiştirmeden bu şekilde sağdaki şişime geçiriyorum. 4. ilmeği örerek alıyorum. İpliğimi ön tarafa geçiriyorum. Bu şekilde değil. Olduğu gibi, olduğu şeklini muhafaza ederek ilmeklerimi sağ şişime geçiriyorum. 3 ilmek, 1 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Bir örüyorum. 1, 2, 3. Son ilmeğimi de düz örerek alıyorum. Birinci sıramız bu şekilde tamamlanmış oluyor. Arka sıralar, yani ikinci sıra ve devam ede gelen bütün arka sıralar, gördüğümüz bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Boş aldığımız ilmekler de dahil bütün ilmeklerimizi ters olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm ve örgümün ön yüzündeyim. Evet, üçüncü sırada da yine birinci sıranın tekrarını yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimi. Diğer 3 ilmeği de örmeden alarak ipliğimi önden geçiriyorum ve 4. ilmeği, örneğime dahil olan 4. ilmeği örerek alıyorum. Tekrar ön yüze alıyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ettiriyorum.
Arka yüzde de dediğim gibi bütün ilmekleri ters örerek sıramı tamamlıyorum. Evet, şimdi 5. sıra ve ön yüzdeyiz. Böyle 2 tane ipimiz oluştu. Şimdi bu iplerimizi toparlayacağız. 5. sırada da bu işlemi yapıyoruz. Gene kenardaki ilmeğimi örüyorum. Yanındaki bir ilmeği de örerek alıyorum. Burada 2 ilmeğim kaldı. Alttan, ilmeklerin altından işimi geçiriyorum. Normal ilmeğimi örüyorum. Arkasından da ilmeğimi ördükten sonra bunların altından da tekrar ilmeğimi geçiriyorum. Tekrar yapalım. 1 2 3 ilmek örüyorum. 3 ilmek ördükten sonra buradaki 2 ilmeğin altından geçiyorum ve sol şişimdeki ilmeği örerek alıyorum. Sonrasında da bu 2 ilmeğin altından geçiriyorum. 1 2 3 ilmek örüyorum. Bu 2 boştaki ipliğin altından geçip şişimdeki ilmeği örüyorum ve ipliklerin altından geçiyorum. 1 2 3 şuradaki şu 2 ipliğin altından ilmeğimi, yani şişimde 3 ilmek varmış gibi düşünün. Birini çıkartıyorum, sonra da diğer ikisini çıkartıyorum ve toparlıyorum. 3 ilmek örüyorum. Ortadaki ilmeği bu şekilde örüp alıyorum. 1 2 3 arka sıraya geldiğimizde sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Arka sıraya geldiğimizde ters örgüyle arka sırayı, 6. sırayı tamamlıyoruz ve 7. sıraya geliyoruz. Evet, 7. sırayı da 6. sırayı da arka yüzde tamamladıktan sonra örneğimizin ilk yarısı ortaya çıkmış oldu. Evet, örneğin dediğim gibi ilk yarısını tamamladık. Şu alt kısmı. Şimdi bunun üst kısmı, yani üstünü kapatacağız örneğimiz. Şöyle şu altı yaptık. Şimdi bu üst kısma geliyoruz. Üst kısımda aynı şekilde sadece kaydırıyoruz. Kenardaki 3 ilmeği örüyoruz. Bu sefer bu 3 ilmeğin düz olarak alıyoruz. İpliğimizi ön tarafa alıyoruz. 3 ilk yaptığımızda birinci ilmekten hemen sonra bu ölü ilmekleri, işlemeyen ilmeklerin üzerinden geçirmiştik. Şimdi 3 ilmek ördükten sonra, yani onun tam karşı istikametine gelecek şekilde ayarladık. Bir ilmek örüyoruz. 3 ilmek boşalıyoruz. İlmeği arkaya geçiriyoruz. İpliği bir ilmek örüyoruz. İlmek öne, diğer 3 ilmeğin yönünü değiştirmeden sağ şişe bir ilmek örüyoruz. Tekrar 3 bir ör,
3 boş ve sondaki 3 ilmeği örerek alıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde geliyoruz. Sıranın sonundaki 3 ilmeği örerek alıyoruz. Arka yüzde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bütün örgü boyunca arka yüzlerimiz hep ters olarak örülüyor. Evet, arkayı tamamladım ve örgümün ön yüzündeyim. Tekrar aynı şekilde bir önceki ön yüzde yaptığımızın aynısını yapıyoruz. 2 sıra aynı şey olmuş oluyor. 3 düz ördükten sonra 3 ilmeği örmeden sol şişimize, sağ şişimize geçirip ilmeğimizi arka yüze alıyoruz ve bir düz örüyoruz. Tekrar aynı işlem. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edip arka tarafta ters örerek ön yüze geliyorum. Evet, ön yüze geldiğimizde gene daha önce alt sırada yaptığımız gibi tek fark başlangıçta 3 ilmekle 3 ilmek örerek başlıyoruz. 4. ilmeği de örüyoruz ve tam ortadaki ilmeği ipliklerin altından geçerek örüyoruz ve ördüğümüz ilmeği ipliklerin altından geçiriyoruz. 3 ilmek örüyoruz. Ortadaki ilmeği örmek için şişimizi bu iki ipliğin altından geçirip ilmeğimizi örüp ördüğümüz ilmeği ipliklerin altından geçiriyoruz. Tekrar 3 düz örüyoruz. Ortadaki ilmeğe geliyoruz. İlmekleri ipliklerin altından geçip ilmeği örüyoruz ve geçiriyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Arka sırayı da gene ters örüyoruz ve örgünün ön yüzüne geliyoruz. Evet, arka yüzde ördüm, ön yüzdeyim. Örneğimiz tamamen oluşmuş durumda. Her 7. sırada örneği kaydırarak başlıyoruz. Yeniden 1. sıradan itibaren başlamış oluyoruz. İlk sırada bir tane kenar ilmeği ördükten sonra 3 ilmeği örmeden alıp ipliğimiz ön yüzdeyken örmeden alarak örneğimize başlıyoruz. Bundan sonraki 7. sıradaysa 3 ilmeği alıp öyle başlıyoruz. Tek fark bu. Bu şekilde kaydıra kaydıra örneğimizi ilerletiyoruz. Ben bir miktar daha öreyim. Bunun da uzamış halini görmüş olalım. Bir miktar daha yukarı doğru ördüm. Gördüğünüz gibi bu pamuklu iplikte de oldukça hoş bir görüntü oluştu. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Birçok yerde kullanılabilecek bir örnek. Özellikle bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Bunun işte hırka ve kazaklara da yakışır. Gene her zaman dediğim gibi hayal gücünüzü kullanarak farklı örneklerle birleştirerek ya da düz örgünün alt kısmında bordür, böyle kol ağızlarında üst kısmı düz örgü olabilir. Çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz. Lastik gibi altta olabilir. Veya tamamen örneğin hepsini kullanabilirsiniz. Her ikisinde de oldukça hoş durduğunu düşünüyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, videolarımı izler, beğenirseniz, yorumlara da fikir ve önerilerinizi, görüşlerinizi yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.